Maya kodeksleri tekil kodeks de denir. Kolomb öncesi Maya uygarlığından kaynaklanan Mezoamerikan kağıdına Maya hieroglif yazısıyla yazılmış, esas olarak yabani incir ağacı veya amate olmak üzere bazı ağaçların iç kabuğundan yapılmış katlanan kitaplardır. Bu kağıt Mayas Hun tarafından adlandırıldı ve birçok glif ve resim içeriyordu. Uluyan maymun tanrılarının himayesinde çalışan profesyonel yazarların ürünleridir. Mayalar insanlarını milattan sonra 5. yüzyılda Romalılarla aynı dönemde geliştirdiler. Ancak kağıtları daha dayanıklı ve papirüsten daha iyi bir yazı yüzeyiydi. Kodeksler sonunda yerleştirildikleri şehirler için seçildi. Dresden Kodeksi genellikle hayatta kalan az sayıdaki kodeksin en önemlisi olarak kabul edilir. Bu tür kodeksler günümüze ulaşan taş anıtlar ve steller üzerindeki birçok yazıtla birlikte Maya uygarlığının birincil yazı kayıtlarıydı. Codex Dresdenis olarak da bilinen Dresden Kodeksi, Chichen Itza, Yucatan Maya'nın 11. veya 12. yüzyıla ait Kolomb öncesi bir Maya kitabıdır. Bu Maya kodeksinin 3 veya 400 yıl öncesine ait orijinal bir metninin kopyası olduğuna inanılıyor. Amerika'da tarihçiler tarafından bilinen en eski kitaptır. İspanyol fethinden önce Mezoamerika'da kullanılan yüzlerce kitaptan günümüze ulaşan sadece 15 kitaptan biridir. Dresden Kodeksi toplam uzunluğu 3.56 metre olan, her iki tarafa da yazılmış 39 yapraktan oluşmaktadır. Başlangıçta el yazması akordeon kıvrımları halinde katlanmıştı. Bugün Almanya'nın Dresden kentindeki Sakson Devlet Kütüphanesi Müzesi'nde her biri yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda 2 bölüm halinde sergileniyor. Belge, Maya hierogliflerinin deşifre edilmesinde önemli bir rol oynadı. Dresden Kodeksi, büyük doğrulukta astronomik tablolar içerir. En çok Ay serisi ve Venüs masasıyla ünlüdür. Ay serileri tutulmalarla ilişkili aralıklara sahiptir. Venüs tablosu gezegenin görünen hareketleriyle ilişkilidir. Kodeks ayrıca almanakları, astronomik ve astrolojik tabloları ve ritüel programları da içerir. Belirli sayı referansları çeşitli şekillerde bölünmüş 260 günlük bir ritüel döngü ile ilgilidir. Dresden Kodeksi yeni yıl törenleriyle ilgili talimatların yanı sıra yağmur tanrısının yerlerinin açıklamalarını da verir. 1825 ve 26'da el yazmasını ilk yazan kişi olduğunda Agostino Aglio tarafından bugünün sayfa numaraları kodekse atandı. Bunun için orijinal kodeksi Kodeks A ve Kodeks B olarak iki kısma ayırdı. Kodeks A'yı Kodeks B'de aynı sırayla ön tarafta ve ardından arka tarafında sıraladı. Kütüphaneci K.C. Falkenstein, 1836'da sayfaların göreceli konumunu estetik nedenlerle ayarladı ve bugünün iki benzer uzunlukta bölümüyle sonuçlandı. Kodeksi deşifre ederken kütüphaneci E.V. Forstemann, Aglio'nun 1/45 ve 2/44 sayfalarının sayfa atamasında bir hata olduğunu fark etti. Bu yüzden Aglio'nun 44 ve 45. sayfalarını 1 ve 2. sayfaları olacak şekilde yeniden atadı. Sayfaların tersine çevrilmesi 6/40, 7/39 ve 8/38, 1945'te Dresden'in bombalanması nedeniyle oluşan su hasarından kurtulduktan sonra levhaların koruyucu cam dolabına iade edilmesindeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. İlk olarak Dresden Kodeksini Dresden Kraliyet Kütüphanesi Müdürü Johann Christian Goethe'nin 1739'da Viyana'daki özel mülk sahibinden aldığını duyduğumuzda öğreniyoruz. Goethe 1744'te onu hala bulunduğu Kraliyet Kütüphanesi'ne verdi. Ancak Dresden'in içinin hepsi sorunsuz bir seyir olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın Dresden yangın fırtınaları sırasında ağır su hasarına maruz kaldı.
Bu nedenle 2. Dünya Savaşı öncesi fakslar çalışma amaçları için hala çok bilgilendiricidir. Göksel düzeltme başlığımıza bakalım. Bilim adamları eski Mezoamerikan kültürlerinin gece gökyüzünden büyülendiğini uzun zamandır biliyorlardı. Ancak gök cisimlerini nasıl takip ettiklerine dair birçok ayrıntı zamanın ve fethin tahribatı karşısında kayboldu. Dresden Kodeksi adını 1700'lerin ortalarından beri barındırıldığı Avrupa kentinden alıyor. Avrupalılar yeni dünyaya gelmeden önce var olan binlerce metinden biri. Bu değerli kitapların çoğu gibi Dresden Kodeksi de arkeologlar ve eski metinleri deşifre etme konusunda yetenekli diğer uzmanlar tarafından sayısız kez incelendi ve yeniden incelendi. En sevilen bölümlerden biri eski gökyüzü meraklılarına takvimleri için bir düzeltme aracı sağlayan sözde Venüs tablolarıydı. Antik Mezoamerikalılar birbirine kenetlenmiş ancak birbirleriyle alakasız iki takvim döngüsü kullandılar. Haap adı verilen 365 günlük güneş takvimi, güneşin hareketini takip ederken Tzolk'in adı verilen ikinci bir tören takvimi, törenler ve kutlamalarla bağlantılı 260 günlük bir zamanı takip etmektedir. Ancak gerçek güneş yılı 365 gün olduğu için Maya şimdi yaptığımız gibi takvime her 4 yılda bir artık günler ekleyerek fazladan çeyrek günü düzeltmek zorunda kaldı. Maya düzeltmelerini yapmak için Venüs gezegenini kullandı. Eski metinlere bakarak Venüs'ün yüzlerce yıl önce belirli günde nerede olduğunu ve dolayısıyla birinin gökyüzüne baktığında nerede olması gerektiğini anlayabildiler. Fark gerekli düzeltme miktarıydı. Ama o kadar kolay değil. 100 yıldan fazla bir süredir uzmanlar Maya'nın kullanacağı denklemleri kısmen Dresden Kodeksine dayanarak yeniden inşa ettiler. İnandıkları şey bizimkine benzer son derece hassas bir takvim sistemi oluşturan karmaşık bir dizi yama ve değişiklik. Aldana'nın son çalışması bu tabloyu sorguladı. Bir mühendis ve bir arkeolog olarak metne daldı ve tek bir kelimeyi bağlamak veya bağlamak anlamına geldiği varsayılan kalı yeniden yorumladı. Bu küçük değişim matematiğin nasıl yapılabileceğini değiştirdi. Onun versiyonu önceki yorumlardan daha basit ancak daha az doğru olduğu bir takvim yaratıyor. Arkeologlar uzun zamandır Maya, Meksika ve Teotihuacan halkının gezegenin hareketlerinin askeri stratejiye rehberlik ettiği Venüs ile ilgili bir savaşçı kültünü paylaşıp paylaşmadığını merak ettiler. Venüs, klasik Maya'nın iki imza gücü olan Tikal ve Kanul veya Yılan Hanedanı arasındaki uzun süredir devam eden rekabette bir rol oynamış gibi görünüyor. Bazıları 562 yılının Nisan ayındaki en erken kesin savaşlarının Venüs'e göre zamanlanmış olabileceğini söylüyor. En azından gezegen uğursuz bir işaretti. Yılanların o gün Tikal'e yaptığı gibi bir ordu diğerini tamamen yıktığında katipler zaferi Venüs'e tam yıkımı gösteren bir sembol ekleyerek anlatacaklardı. Ancak Aldana haklıysa bu tür destansı çatışmaların tarihlerini değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü onların takvimi ve bizimki artık uyumsuz olabilir. Evrensel dil başlığı altına bakalım. Tulane Üniversitesi'nde fahri profesör olan Harvey Bricker, Maya'nın Venüs'ü takip ederek takvimlerini düzelttiğini ve takvimlerin tören amaçları olduğunu kabul ediyor. Ancak tören takvimini tercih etmeleri için hiçbir neden görmüyor. Ayrıca böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduğumuza dair daha güçlü kanıtlar olana kadar mevcut Maya takvimini değiştirmemeye dikkat ediyor. Aldana, çalışmalarının herhangi bir yerleşik tarihi etkilemesi gerekmediğini söylüyor. Bu sadece bir olasılık. Ona göre bu çalışmanın en heyecan verici kısmının yorumlanmasından ziyade soğuk, zor matematikle ilgisi vardı. Dresden Kodeksi üzerine çalışırken aynı denklemlerle güreşen eski isimsiz bilginle bir akrabalık hissetti. Matematiği anlamanın insanları anlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Konuştuğumuz matematik dili diyor ve bu gerçekten çok derin.
Evet, Antik Maya uygarlığının Dresden Kodeksine baktık beraber. Bu kodeksle ilgili şunu söyleyebilirim. Mayaların yaşadığı yüzyılda böyle 365 günlük takvime yaklaşmaları, çeşitli matematiksel hesaplar yapmaları, astronomik bazı bilgilere sahip olmaları, Venüs'ü takip edebilmeleri ve Güneş'in döngülerini takip edebilmeleri Maya uygarlığını gerçekten ilginç kılıyor. Tabii ki üzerine birçok komplo teorileri de mevcut ama ki bunun en ünlüleri 2012 yılında dünyanın sonuna geleceğine dair kıyamet senaryolarıydı. Hatta bunun üstüne bir filmler de çekildi. Maya kodeksleri üzerine, Maya yazıları üzerine. Ben de ilginç gördüğüm için bu Dresden Kodeksine yer vermek istedim. Karşılaştığım güzel bir bilgiydi bu da. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.